Allah merhametli ise niçin engelli insanlar var? İnsanların büyük çoğunluğu sağlıklı olarak doğuyor. Doğuştan görme engelli, işitme engelli oranı binde 2-3. Peki bu binde 2-3 adaletsizlik değil mi? Allah'a adil ve merhametli diyoruz. Sonra bunlarla karşılaşınca çözmekte zorlanıyoruz. Bu konuyu doğru analiz edebilmek için gözlüğümüze bazı lensler ve mercekler eklememiz gerekiyor. Doğuştan görme engelli bir insan görmenin ne olduğunu bilemez. Renkleri ve görüntüyü hayal edemez. Doğuştan işitme engelli bir insan ses duymanın ne kadar önemli olduğunu bilemez. Duymadığı için de pek konuşamaz. Yürüyebilmek bir insan için normal. Ama bütün insanlar topal olsaydı buna alışırdık. Normal sayardık. Bazı anosmi, koku körlüğü hastaları var. Doğuştan koku almıyorlar. Herkes böyle olsaydı koku nedir bilemezdik. Eksikliğini de hissetmezdik. Hiçbir insanda olmayan bir özellik hayal edelim. Uçmak. Tüm insanlarda kanat olsaydı, herkes istediğinde kanatlanıp uçabilseydi. Bir yerden bir yere uçarak gitseydi. Ama bazılarının kanadı olmasaydı. Bu insanlara ne denirdi? Kanat engelli. Ve kanatsız insanlara bakar üzülürdük. Allah niçin bunlara kanat vermemiş derdik. Yeryüzünde milyonlarca tür canlı var. İnsanlarda nadiren görülen engellilik bazı canlı türlerinin tamamında var. Karıncaların ve arıların bizim gibi kulakları yok. Yılanlar ve örümcekler de aynı. Hepsi titreşim ve hava hareketi algılıyor. Bazı örümcek ve akrep türlerinde göz yok. Bazı deniz anası türlerinin gözü yok. Yeryüzünde en çok hangi canlı türü var? Bakteriler. Trilyonlarca, katrilyonlarca bakteri var. Dünyada 30 sıfırlı bir nüfus. Bakterilerde çoğu organ yok. Bizim bakterilerden ve diğer hayvanlardan yaratılmış bir varlık olarak farkımız yok. İnsan olmak için ücret ödemedik. Bir bakteri olarak veya gözsüz bir solucan olarak da yaratılabilirdik. Gözsüz bir tardigrat, su ayısı olabilirdik. Bir insan olarak üzerimizdeki hiçbir organı çalışarak elde etmedik. Gözümüz için para vermedik. Kulağımız için para saymadık. Kalbimiz, midemiz, akciğerimiz hepsi bizim için birer lütuf. Öncelikle kendi kazancım ve hakkım olmayan bir konuda hak iddia edemem. Peki Allah'ın bir insana göz vermesi, bir başkasına göz vermemesi adil mi? Bir örnek üzerinden bakalım. Bu ressam insan figürleri çiziyor. Dilediği objeyi çizebilir. Tuval önceden boştu. Normal insanlar çizmiş. Görme engelli bir insan çizmiş. Ayakları felç olmuş bir insan. Bu resimdeki objeler ressamlarına ne diyebilir? Hak iddia edebilir mi? Niçin beni görme engelli olarak çizdin? Ben sanatçıyım. Böyle çizmek istedim. Ama en önemli organımız Ben de keşke yürüyebilseydim, koşabilseydim. Sadece birer organınız eksik. Sağlam olanlar için öncelikle teşekkür borçlusunuz. Öyle değil mi? hayır, onu demek istemedim. Yokluktan iyidir. Evet, yine de teşekkür ederim. Her üç resim de varlıklarını bu ressama borçlu. Ressam olmasa var olamazlardı. Ama şimdi sonsuza kadar
engelli bir duvar tablosu olarak kalacaklar. Gelelim bize. Bizim yaratıcımız Allah zalim olabilirdi. Biz bir yaratılmış varlık olarak buna itiraz edemezdik. Ama Allah öyle değil. Kur'an'da yüzlerce yerde merhametli olduğunu bize anlatıyor. Bu merhamet ve affedicilik Kur'an-ı Kerim'de 114 yerde vurgulanıyor. Zalim olmadığını ve olmayacağını onlarca ayet ifade ediyor. Allah zerre ağırlığı kadar zulmetmez. Bu nedenle Allah dileseydi, tıpkı bu ressam gibi engelli insanları sonsuza kadar engelli olarak da yaşatabilirdi. Bize bu ressam gibi davranabilirdi ama davranmıyor. Sadece bu fani dünya hayatında böyle olacaklar. Yani engeller geçici. Eğer dünyada sonsuz yaşasaydık, ahiret olmasaydı bu durum haksızlık olabilirdi. Meşhur antik Yunan şairi Homeros, Milattan önce 9. yüzyılda yaşamış. Görme engelli olarak biliniyor. Belki de sonradan görme engelli oldu, bilmiyoruz. Ölmeseydi şimdi yaklaşık 2850 yaşında olacaktı. Tanrım. 2850 yaşına geldim. Hala körüm. Ben nasıl sonsuza kadar kör kalabilirim? Klasik Batı müziğinin en önemli isimlerinden Beethoven, 30 yaşından sonra yavaş yavaş sağır oluyor. 40 yaşından sonra hiçbir şey duymuyor. Yaşasaydı şimdi 255 yaşında olacaktı. Tanrım. 255 yaşına geldim. Beni artık tüm dünya tanıyor. Herkes müziklerimi dinliyor. Ama ben hala duyamıyorum. Engellilik böyle sonsuza kadar uzasaydı haksızlık olabilirdi. Allah adil ve merhametli olduğu için bu engeller bu kısa dünya hayatı için geçerli. Dünya adaletin gerçekleştiği yer değil. Dünya bir sınav yeri. Her bir engel dev bir sınav sorusu. Rüyalar nasıldır? Rüyada fizik yasaları çalışmaz. Bazen kuş gibi uçarsınız. Bazen sütten bir denizde yüzersiniz. Bazen kabus görürsünüz. Kaçarsınız, yorulursunuz. Sonra kan ter içinde uyanırsınız. Rüyaymış dersiniz. Rüyada bir şeyler kaybetmeyiz. Rüyada bir şeyler kazanmayız. Rüyalarımızı, kabuslarımızı gülerek hatırlarız. Kaybettiklerimize üzülmeyiz. Dünyanın gerçekliği, ahiretin gerçekliğine göre bir rüya gibi. Asıl gerçeklik ahirette. Dünyadaki eksiklikler ve engellerin sonsuz ahiret alemine göre hiçbir önemi yok. Bize vaat edilen ahireti deneyimlemediğimiz için dünyayı asıl gerçeklik yeri zannediyoruz. Gerçek sandığımız kazanımlara seviniyoruz. Kaybettiklerimize üzülüyoruz. Oysa dünya hayatı 3 boyutlu bir rüyadan ibaret. Her şey bugün var, yarın yok. Hiçbir şeye daimi sahip olma imkanı yok. Tıpkı zenginlik gibi. Yeryüzünde yaklaşık 2,5 milyar konut var. Yıkılanlar, yeniden yapılanlar. 100 yıl önceki sahipleri bugün mezarlıklarda. 200 yıl önceki sahipleri ise bir alt mezarlıkta. Bu yalı İstanbul Boğazı'nın en güzel yalısı sayılan Şehzade Burhanettin Yalısı. İş bu yalının banisi ve evvelki maliki benim. Ben öldükten sonra bakalım ne hale düşecek. Ben Galata'nın en zengin tüccarıyım. Ne çare ki iş bu narin yalıda ancak 15 sene ikamet edebildim.
Bu yalı üzerindeki hakkı tasarrufumuz sadece 7 sene sürmüştür. Vefatımdan sonra kızlarım bu haneye yerleşmişlerdir. Biz ancak 15 sene ikamet edebildik. Evet. Sonra padişah efendimiz satın almayı arzu Evet. buyurdu. Bu yalı, oğlumuz Burhanettin Efendi'nin istifade ve ikameti için tarafı Hümayunumuzdan satın alınmıştır. Ben ve torunlarım bu yalıda uzun zaman ikamet ettik. Lakin şimdi cümlemiz aynı aile kabristanında metfunuz. Mısırlı sahiplerinden satın aldım ama ben de çok oturamadım. Şimdi Ankara Gölbaşı Mezarlığı'ndayım. لقد حالفنا الحظ في الحصول على هذا المبنى التاريخي قصر شهزاد برهان الدين أفندي. Sahiplik ve maliklik tamamen göreceli. Aslında mal sahibi yok, herkes kiracı. Bu durum dünyada sahip olduğumuz tüm değerler için geçerli. Göz, kulak, burun, mal, mülk, zeka ve güzellik hepsi geçici. Her biri hem varlığıyla hem de yokluğuyla ayrı birer soru. Allah'ın merhamet ve adaletine inanıyoruz. Hiç kimseye zulmedilmeyecek. Bu eksiklikler ve engeller birer soru olarak önümüze çıkmasaydı, dünya sınav yeri olmazdı. Peki bu sınava girerken bize soruldu mu? Bir sonraki konu bu.